Birçoğunuz güney sahiline inerken Aydın bölgesini es geçerek yoluna devam etmiştir. Ama Aydın merkezde birçok tarihi camimiz bulunmakta. Şimdi bu tarihi camilerimizi hep birlikte gezelim kıymetli izleyicilerim. Aydın ilinin en gösterişli camilerinden biri olan Cihanoğlu Camii. Cami doğu-batı yönlerinde eğimli bir alanda yüksek bir platform üzerinde yer almaktadır. Yapı moloz taşla inşa edilmiştir. Yer yer tuğlalarda gözükmektedir. Avlunun kuzey ve doğusunda medrese hücreleri mevcuttur. Kare planlı kubbeli ve 3 bölümlü son cemaat yeri ile kuzeybatıda bir minareye, 3 bölümlü bir son cemaat yerine sahiptir. Cepheler pencerelerle hareketlendirilmiştir. Son cemaat yeri 4 yuvarlak sütun üzerine oturtulan 3 kubbe ile örtülüdür. Kuzeydeki son cemaat yerinin bölümleri kubbelerle örtülüdür. Camiye 15 basamaklı bir merdivenle çıkılır. Giriş kapısının etrafı mermer söverlerle sınırlandırılmıştır. Bu kapının üzerinde 1756 tarihli yapım kitabesi bulunmaktadır. İbadet mekanı 3 sıra pencere ile aydınlatılmıştır. Harimdeki alçı süslemeler barok karakterlidir. İçerisi barok üslupla madalyon ve çiçek motifleriyle bezenmiştir. Bunların arasında hayvansal motifler de rastlanır. Mihrap duvarının önünde kare planlı kubbeli Cihanoğlu sebili yer almaktadır. Birinci Dünya Savaşı sırasında depo olarak kullanılmış olan cami, Yunan işgali sırasında zarar görmüş, 1950 ve 67 yıllarında onarım geçirmiştir. Üveys Paşa Camii, Aydın'ın en eski camisidir. Mısır Beylerbeyi Üveys Paşa tarafından 1568 yılında yaptırılmıştır. Avlu içerisinde kare planlı, tek kubbeli küçük bir camidir. Yüksek kasnak üzerine oturtulan kubbesi kremit ile kaplıdır.
4 sütunlu son cemaat yeri kirpi saçaklarıyla 3 kubbecik ile örtülmüştür. Giriş kapısı üzerinde yazıtı bulunmamaktadır. Mihrap ve minberinde dikkati çeken bir bezeme olmayıp sadedir. Büyük olasılıkla cami yandığı sırada içerisindeki bezemelerle birlikte tahrip olmuştur. Cami 1899 depreminde yıkılmış ve yeniden yaptırılmıştır. Ahmet Şemsi Paşa Camii. Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bulunan cami, minaresinin renginden dolayı halk arasında Kırmızı Minareli Cami diye de adlandırılır. Tek kubbe ile örtülü, kare planlı bir harim ile kuzeyindeki 3 birimli son cemaat yeri bulunmaktadır. Taş ve tuğla malzemelerden inşa edilmiştir. Ahmet Şemsi Paşa tarafından 1659 yılında yaptırılmıştır.